Çok az yönetmen düzenbazları, değişken adamlar arasındaki bağı ve sınırda yaşamayı Martin Scorsese'den daha iyi ve daha karmaşık bir şekilde araştırdı ve yeni filmi Wall Street'in kurdu bu tanıdık temalara yaptığı son dalış. Jordan Belfort'un aynı adlı en çok satan anısına dayanan The Wolf of Wall Street, genç bir New York borsacısı olarak Belfort'un kuruş hisse senedi satarak nasıl bir servet kazandığını anlatıyor temel olarak, enayilere bok satan bir ton yaptı. Daha sonra, kendisi ve firması Stratton Oakmont halka arzlara sıçradığında, çalışan insanları bilmekten zenginlere geçti. Belfort'un başarısı, kurnazlığı ve aşırılığa olan tutkusu, firmasının Long Island'da olmasına rağmen ona, Wall Street'in kurdu, lakabını kazandırdı. Sıradan bir orta sınıf çocuğu olan Belfort, Stratton Oakmont'a kazan dairesi olarak başladı ve uyuşturucu ticareti yapan mahalle arkadaşlarından bazılarını kuruş hisse senetlerinin soğuk çağrı brokerleri olmaları için eğitti. Yakında, firma büyük paraları aşağı çekiyor ve hesaba katılması gereken gerçek bir güce dönüşüyor. Ve olağanüstü bir başarı ile, seksten uyuşturucuya ve maddi şeylere kadar akla gelebilecek her şekilde olağanüstü aşırılıklar gelir. Ürdün'ün kullanıcı olmayandan tam teşekküllü çılgın bağımlıya kaydığını görüyoruz. Bahçanalan alemleri, ofisten konaklara, uçaklara kadar her yerde düzenlenen olağandır. Nihayetinde, Ürdün'ün vahşi ve açgözlü yolları, FBI sonunda onu tutukladığında sevdiği kadınlara, geçimine ve özgürlüğüne mal olacak. Ama lanet olsun, eğer Doktor Strangelove'daki nükleer bombadaki Slim Pickens gibi dışarı çıkmazsa, unutulmaya giderken bağırıp bağırır. Film, tüm bu kötü davranışlara mutlaka göz yummuyor, ancak Goodfellas'ta olduğu gibi, cehenneme giden yolun bazıları için ne kadar eğlenceli olabileceğini kesinlikle gösteriyor. Ve Henry Hill gibi Jordan Belfort da yaptığı şey için asla üzgün görünmüyor. Her şeyden vazgeçmek zorunda kaldığı için daha üzgün görünüyor. Wall Street'in kurdu, stilistik ve tematik olarak, Scorsese'nin daha mavi yakalı çete klasiğinin beyaz yakalı bir arkadaşı olan Goodfellas'a benziyor. Aynı zamanda olağanüstü komik bir film, yılın en iyi ve en karanlık komedilerinden biri. Akla gelebilecek her şekilde saygısız, kaba ve tamamen saçmalık noktasına kadar aşırı olan Wall Street'in kurdu, uyarıcı masal özelliklerine rağmen çöküş için canlandırıcı bir sevgilidir. Wolf of Wall Street'in, esasen 20. yüzyıldan kalma bir Caligula olduğu göz önüne alındığında, NC 17 derecesinden nasıl zar zor kaçındığını görmek kolaydır. Senarist Terence Winter, Goodfellas'ın Nicholas Pileggi'nin bilgi adamını ekrana uyarlamadaki isimleri ve yoğunlaştırılmış olayları ve karakterleri nasıl değiştirdiğinin aksine, Belfort'un kitabını uyarlamasında gerçeği kurguyla harmanlıyor. Böyle bir bileşik karakter, Ürdün'ün iş ortağı ve büyük ölçüde Belfort'un ortağı Danny Poruş'a dayanan arkadaşı Danny Azov'tur. Büyük beyaz dişleri ve manik kişiliğiyle Danny, Ürdün'ün çılgın küçük kardeşi gibidir. Onlar sefahat ve hisse senedi dolandırıcılığının dinamik ikilisidir. Hill büyük ölçüde komik bir rahatlama olarak burada olsa da, karakterinin sonuna doğru ona diğer katmanları ortaya çıkaran birkaç savunmasız anı var. The Walking Dead'den John Bernthal, Ürdün'ün uyuşturucu satıcısı, ortanca arkadaşı olarak küçük bir role sahipken, Ethan Suplee, PJBYRNE ve Kent Choi, Stratton Oakmont'un orijinal broker ekibinden bazıları olarak çok komik anlar yaşıyor. John Lumley, Ürdün'ün kayınbiraderi, Belfort'un haksız kazançlarını gizlemesine yardım eden rafine bir İngiliz kadını olarak güzel bir dönüş yaptı. En iyi erkek oyuncu kazanan Jean Dujardin'in İsviçreli bir bankacı olarak küçük ama önemli bir rolü varken, Rob Reiner, oğlunun aklının sesi olmaya çalışan bir muhasebeci olan Ürdün'ün huysuz babası, Mad Max, kadar komiktir. John Farrow, Spike Jonze ve Shiv Wyman hepsi kamera hücresi yapıyor. Matthew McConaughey, Jordan'ı ilk kez işe alan ve temelde ona bir pislik ve güvenilmez bir hisse senedi komisyoncusu olmak için bilmesi gereken her şeyi öğreten Wall Street komisyoncusu Mark Hanna rolündeki kısa dönüşünde gösteriyi çalıyor. McConaughey'nin sarhoş, mastürbasyon delisi yöneticisi, film bittikten çok sonra sizinle kalacak olan bu tuhaf ilahiyi bir noktada gerçekleştirir. Bu film arasında, Çamur ve Dallas Alıcılar Kulübü, McConaughey harika performanslarla dolu harika bir yıl geçirdi. Bu lanet olası mükemmele yakın filmdeki en zayıf unsurlar tartışmasız kadın karakterlerdir. Lumley'nin Emma teyzesinin dışında, bu hikayenin kadınları için göz kamaştırıcı ya da düpedüz fahişe olmaktan başka pek bir şey yok. Margot Robbie, Ürdün'ün ikinci karısı Naomi, yani Bayrich Düşesi rolünden muhtemelen hak ettiğinden daha iyi. Nihayetinde, Ürdün'ün ilk eşi Teresa tatlı ama uzun süredir acı çekerken, bir altın arayıcısından çok daha fazlası olarak görülmüyor. Goodfellas'ın kadınları erkeklerden daha iyi olmayabilirdi. Ama onlar için dünyadan bıkkınlık ve Wall Street kurtunun dişi şifrelerinin eksik olduğu konumlarına dair bir anlayış vardı.
Yine de bu film DiCaprio'ya ait ve Scorsese ile şimdiye kadarki en iyi işbirliğini işaret ediyor. DiCaprio harika ve aynı zamanda iğrenç ve çekici ve aynı zamanda inanılmaz derecede komik. Cidden, bir filmde Leo hakkında bu ne sıklıkla söylenebilir? Genellikle acımasızca mizahsızdır. Belfort'un en parlak döneminin sefahatini, açgözlülüğünü ve pervasızlığını kucakladığını görmek, 90'ların kendi çılgın kulüp günlerinin nasıl olması gerektiği hakkında size bir fikir verir. DiCaprio, buradaki sırası ile en iyi erkek oyuncu Oscar'ında en iyi atışını yapmış olabilir, ancak bu yıl ne kadar kalabalık ve yıldız bir yarışmacı mahsulü olduğu düşünüldüğünde kesinlikle kesin değil. Scorsese, filmi Goodfellas'tan beri filmlerinde görmediğimiz bir yaşam enerjisi ve lezzetiyle dolduruyor. Kahramanları kötüyken Scorsese en iyisi ise, Wall Street'in kurdu kesinlikle son yılların en iyi resimlerinden biridir. Scorsese sadece adam, en iyilerini bile okula götürebilen bir usta. 71 yaşında Scorsese, içinde sadece birkaç film daha kaldığına dair bu son sohbete rağmen pes etme belirtisi göstermiyor. Çoğu film yapımcısı, Wall Street'in kurtunun yarısı kadar iyi bir film yapmak için öldürürdü. Bunun Scorsese için birçok mücevherden sadece biri olması, onun ne kadar eşsiz olduğunu gösteriyor. Wall Street'in kurdu, Scorsese ve DiCaprio dahil, McConaughey ve sahne arkası ekibini destekleyen oyunculara kadar katılan herkes için bir güç turudur. Jordan Belfort için hiçbir şey yeterli değildi. Bazıları Wall Street'in kurtunu aşırı, saçma ve kaba bulabilir ama mesele tamamen bu. Tıpkı Belfort'un yüksek hayatı yaşamaktan tekmeleyip çığlık atmaya sürüklendiği gibi, Scorsese de sonunda son kredileri almak zorunda kalana kadar iyi zamanların durmasına izin vermek istemiyor gibi görünüyor. Wall Street'in kurduğu harika bir yolculuk ve yılın en iyi filmleri arasında. Martin Scorsese, çok farklı bir kanun kaçağı hakkında kara komik bir suç destanı olan The Wolf of Wall Street'te yeni nesil sinema severler için iyi arkadaşlar edindi. Dönek kapitalist. Bu, Scorsese ve Leonardo DiCaprio'nun bugüne kadarki en iyi eşleşmesi.